Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda hırkanın yapılışını göstermiştik. Bu videomuzda da çiçeklerinin yapımını göstereceğiz inşallah. Bu şekilde çiçeklerini değiştirip kombininizi uyarlayabilirsiniz. Farklı çiçekler, farklı motifler yapabilirsiniz, farklı renkler yapabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmek yapıyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. İlk zincire kapatıp zincir halkası yapıyorum. Halkanın içerisine 6 tane sık iğne örüyorum. Sonra ipimi kaydırıyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. Sondan 3. zincire şöyle göstereyim. Kaydırma usulü ya da sık iğne ile zinciri kapatıp minik bir halka oluşturuyorum. Sonra devamında 2 tane sık iğne örüyorum. Her bir ilmeğe bir tane, kalan 2 zincire birer tane sık iğne örüyorum. Ve öteki ilmeğe geçiyorum. Kaydırmaya da sık iğne ile, önemli değil. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Yine sondan 3. ilmeğe kapatıyorum. 3. zincire kapatıyorum. Tekrar kalan 2 zincire birer tane sık iğne örüyorum. Sonra diğer ilmeğe geçiyorum. İpimi kaydırma ya da sık iğne usulüyle, hangisi kolayınıza gelirse önemli değil. Kaydırıyorum. Son ilmeğe de, son sık iğneye de bir tane yapıp çiçeğin bu bölümünü tamamlıyorum. Devamında 4 tane zincir çekiyorum. Ve örgümü çevirip hemen şöyle göstereyim. Şurada sık iğneler oluşmuştu ya. Oralara zinciri kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum.
Hemen yanındakine zinciri kapatıyorum. Bu şekilde 6 tane halka oluşturacağım. Çevireyim şuradan. Bakın şuradan. Evet, halkayı kapatıyorum, zinciri. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Evet, şöyle kapatıyorum. Altı tane halka oluşturduk. Şimdi bunların içerisine çiçeğimizin yapraklarını öreceğiz. İpi kaydırdığım halkanın içerisinden ipim ilmek yapıp oradan alıyorum. Sarıyı bitirdiğim yerden başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir tane trabzan örüyorum. 2 tane doluyorum. Trabzan yapıyorum. 3 kere doluyorum. Trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Ve şuradan tığ batırıp zinciri kapatıyorum. Kaydırma usulüyle. Sonra 2 defa doluyorum ipi. Trabzan yapıyorum. Sonra bir tane dolayıp trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve arada zincirleri kapatırken oluşan sık iğneye yaprağın zincirini kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve bu 6 halkanın içerisine bu şekilde yapraklar öreceğim. Son yaprağı da tamamlayıp aynı şekilde kapatıyorum. Ve yaprağın ikinci sıra yaprağa geçeceğim. Dört tane zincir çekiyorum ve şu sık iğnelere zinciri kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Sık iğnelere kapatıyorum. Bu şekilde yine 6 halka oluşturacağım. İpimi ilk halkaya kaydırıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Sonra bir tane trabzan örüyorum. 2 defa doluyorum ipi. İkili trabzan örüyorum. Bir daha 2 defa doluyorum. Bir tane daha ikili trabzan örüyorum.
3 doluyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Daha büyük olacak bu yaprağımız. Ve 4 doluyorum. Daha uzun bir trabzan örüyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Ve şuradan zincirimi kaydırma usulü kapatıyorum. Şimdi yine 3 defa doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 defa doluyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir daha 2 doluyorum. Yine ikili trabzan örüyorum. Bir defa doluyorum. Bir trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekip kapatıyorum. Evet, şu zincir halkalarını oluştururken arada kalan o sık iğneleri zinciri kapatıyorum. Tekrar bu şekilde 6 tane yaprak öreceğim. İki tane zincir çekiyorum ve ipimi biraz alta doğru alıp bitireceğim ve iğne ya da tığ yardımıyla ipimi burada gizleyeceğim. İkinci çiçeğin yapımına geçeceğim. Onun göbeğini beyazla ördüm. Şu sarının aynı şeklini ördüm. Arkada 6 yerine 4 tane halka oluşturdum. Şimdi ipi kaydırdığım ilk halkanın içerisine diğer ipimi ilmek yapıp alıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere bu halkanın içerisine 5 tane trabzan örüyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum ve zincir halkalarının arasındaki sık iğneye kapatıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum ve bu 4 zincir halkasının içerisine aynı şekilde 5'er tane trabzan örüyorum. 4 tane aynı yapraktan örmüş olacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi ikinci sırası için yaprakların 5 tane zincir çekeceğim. İkinci sıra yaprak için. Ve yine o zincir halkaların arasındaki sık iğneye kapatacağım. Evet, 5 tane zincir çekiyorum. Ve şu sık iğnelere kapatıyorum. Yine 4 halka oluşturacağım.
İpimi birinci halkaya kaydırıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi her halkanın içerisine 5 tane trabzan yapıyorum, kapatıyorum. Aynı halkanın içerisine 5 tane trabzan daha yapıyorum. Son çiçeğimin yapımına geçiyorum. Yine 7 tane zincir çekiyorum ilmekten sonra. Zinciri ilk zincire kapatıyorum. Sonra halkanın içerisine 6 tane sık iğne örüyorum. Altı sık iğneden sonra ipimi ilk sık iğneye kaydırıyorum ve 8 tane zincir çekiyorum. Sonra sondan 3. ilmeğe zinciri kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine kapatıyorum. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum. Yine sondan 3. zinciri kapatıyorum. Kaydırmaya da sık iğne fark etmez. 2 tane zincir çekiyorum ve aynı ilmeğin içerisine kapatıyorum. Tekrar aynı şekilde 3. zincire kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine kapatıyorum. Şimdi her ilmeğin içerisine 4 tane ya da daha kabarık olsun istiyorsanız 5 tane sık iğne gelecek şekilde her ilmeğin içerisine dolduruyorum. Evet, ben 4 tane yapmışım. 5 de yapabilirsiniz. Öteki ilmeğe geçiyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Her ilmeğin içerisine 4 ya da 5 tane sık iğne gelecek şekilde bu şekilde zincirler çekip kapatıyorum. Şöyle de göstereyim. Sık iğne derken kapatma sık iğnelerinden bahsetmiştim. Böyle
Bir mesela, ikinci kapatma sık iğnesi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Şimdi ikinci sırasına geçeceğiz çiçeğimizin. Şuraya kaydırayım ipimi. Üç tane zincir çekiyorum. Ve şöyle kapatıyorum. Öteki çiçeklerde de yaptığımız şekilde tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Yine kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine kapatıyorum. 6 taneydi ya sık iğnemiz. İlk zincir halkasının içerisine. Bu şekilde 6 tane de zincir halkası oluşturuyoruz. Sonuncu halkamızı da yaptık. Şimdi ilk halkamıza ipimizi kaydırıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 8 tane zincir çekiyoruz. Sondan 3. zincire kapatıyoruz. Devamında 2 zincir çekiyoruz ve halkanın içerisine kapatıyoruz. Bu halkaların içerisini de kapatma sık iğnelerini 5-6, hani 6'ya kadar da yapabilirsiniz. Ne kadar kabarık olsun istiyorsanız o kadar kapatma sık iğnelerini arttırabilirsiniz. Evet, son halkamızı da doldurduk. İpimizi kaydırıp bitireceğiz. Evet, çiçeklerimizi tamamladık. Şimdi yaprağın yapımına geçeceğiz. Siz ne kadar büyük istiyorsanız o kadar fazla zincir çekersiniz. Ben 13 tane zincir çektim ilmekten sonra. Hemen ilk ilmeğe ipimi kaydırıyorum. İlk zincire, ikincisine bir tane sık iğne örüyorum. Üçüncüsüne yarım trabzan örüyorum. Dördüncüye de bir tane yarım trabzan örüyorum. Sonra trabzan örerek 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Kalan 2 ilmeğin birincisine yarım trabzan örüyorum. Son ilmeğin içerisine de 3 tane sık iğne örüyorum. Birisi yaprağın bu tarafı için, ördüğüm tarafı için, bir tanesi tepesi için, bir tanesi de
örmeye başlayacağım yan taraf için. Sık iğneleri tamamladım. Sonra yanındaki ilmeğe yarım trabzan örüyorum ve trabzan örerek devam ediyorum. Son 4 ilmeğim kaldı. Bunun birincisine yarım trabzan, sondan üçüncüsüne yarım trabzan, sondan ikincisine sık iğne ve öteki son ilmeğe de ipimi kaydırıp yaprağı bitiriyorum. İpimi biraz uzun kesip dikişte kullanacağım. Videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.